Burada kamerayı tut. Ay inanılmaz. Sanki saunadayım. O kadar zorladı ki. Bittim. Yoldan çıkıp adamın asabını bozma. Ve ilk şelale. Ya çılgın bir yağmur geliyor. O tarafa zaten... Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim. Tayland'ın güneylerinde bir yerlerdeyim. Dün geldim buraya ve şurada bir şey yaşandı. Videoya öyle başlayalım. Ondan sonra anlatacağım size. Sonunda sizin için yılan yakaladım. Bakın. Hem de bir gecko yiyor. Ay inanılmaz. Şu an yeni bir hostele geldim. Güneye doğru indim. Valla neredeyim adını unuttum şu an. Tayland'ın güneyine doğru devam ediyorum. Tam şu masada bir şeyler yerim diye geldim. Ve karşıma yılan çıktı. O komple yuttu. İnanılır gibi değil. Afiyet olsun. Güzelim afiyet olsun. Ama ben gecko çok seviyorum. Bu hiç olmadı yani. Gözümün önünde yedin ya. Oh. Rengi çok güzel değil mi? Hadi kapatayım artık. Ben izlemeye devam. Vallahi kendimden çok sizin için mutlu oldum. Çünkü ben gerçekten çok kez görüyorum doğa içerisinde yılan ama hep çok hızlı hareket ediyorlar. Malum kaçıyorlar insanlardan. Bu sefer böyle yemek yediği için yakalayabildim. Harika oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sonunda gördük. Şimdi neredeyim? Hemen bilgi veriyorum size. Takua Pa diye bir bölgedeyim. Phuket'e doğru inerken düşünün. Motor kiraladım. Motorla etrafı gezeceğim. Çevrede çok güzel bir ulusal park var. National Park. Ama burayı gezmeye başlamadan önce, buradan önce neredeydim? Hemen gidip oraya bakıyoruz. Şahane bir tropik adaya gittim arkadaşlar. Çok turistik olmayan, fazla kimselerin uğramadığı, sessiz sakin bir ada. Orada birkaç gün geçirdim. Yerine bakalım hemen haritada. Ranong bölgesinin kıyısında Koh Chang ismi. Tayland'da 2 tane Koh Chang adası var. O yüzden karıştırmayın. Nasıl gittim? Ulaşımdan bahsedeyim. Yavaş ve hızlı bot var. Ben yavaş botla gittim. Yani yavaştı. Ama 1,5 saat maksimum sürüyor. Fena sıcaktı. Yani bayağı zorladı beni. Manzaralar enfesti tabii. Görüyorsunuz. Yemyeşildi her yer. Adaya vardıktan sonra da hemen oradan bir tuk-tuka atlıyorsun. Seni oteline kadar bırakıyor. Ama o ne manzaralar yani. Yemyeşil her yer. Böyle delirirsin. O kadar güzeldi ki. Ada çok turistik değil dedim ama yani her bütçeye göre otel alternatifi bulunuyor. O yüzden böyle hani düşük bütçeli ya da daha lüks, konforlu bir şey arıyorum derseniz hepsinden bulmak mümkün. Diğer adalara kıyasla çok daha uygun fiyatlı olduğu için ben burayı tercih ettim ve dediğim gibi daha sakin olması, çok popüler olmaması benim tercih sebebim. Burası da benim kaldığım minnak yuvam. Yani çok tatlıydı. Daha konforu düşüktü diyebiliriz. Daha böyle orman şartları geçerliydi içeride. Böyle börtü böcekle falan birlikte yaşadık ama burası odama giden yolum. Yemyeşil görüyorsunuz ama zifiri karanlık oluyor gece. Hiç ışık yok. O da çok güzel. Işıktan çok anlaşılmıyor. Gecko var ama dev gibi bir şey. Kaldığım yer. Banyoda da güzel bir örümceğim var. Belki çekerim onu tabii hala yerindeyse. Ay çok güzelsin. Bayılıyorum sana. Aktivite olarak bol bol yürüdüm. Suya girdim arkadaşlar. Deniz oldukça berrak, temizdi. Ilıktı. Çok sıcak bir suyu yoktu. Yani yürüyüş yapacağım pek çok rota var adanın çevresinde. Her yer yemyeşil, hep deniz kenarı falan. Yani enfes. Başka neler yaptım? Valla bol bol ukulele çaldım. Böyle ama yani saatlerce ukulele çaldım. Bol bol salıncakta sallandım. Sonra yaydım yattım yani. Dinlendirdim vücudumu. Sürekli hareket halinde olunca insanın ihtiyacı oluyor. Güzel bir tatildi öyle söyleyebilirim. Ve elbette bol bol gün batımı izledim. Yani şahaneydi çünkü tam gün batımına bakıyordu otelim. Böyle sahile inip her gün ayrı bir şölendi. Çok çok keyifliydi. Nasıl buldunuz adayı? Ben bir yandan kaskımı takıp hazırlanırken şahane değil mi?
İnanılmaz güzel vakit geçirdim. Yani böyle dinlendim, kendime geldim. Çünkü çok yorucu oluyor böyle oradan oraya, oradan oraya gidince. Böyle arada esler vermek çok iyi geliyor. Bu nasıl takılıyor? Burada. Gidiyoruz. Geldim. National Park'tayım şu anda. Khao Lak. Böyle bir haritamız var. Giriş 100 baht yani 100 lira. Böyle harita veriyorlar. Haydi başlıyoruz. 20 bahtta motor için ödedim. Toplamda 2 kilometrelik bir parkurmuş. Şimdi önce bu rotadan başlıyorum. Burada böyle kuralları yazmış. İşte şöyle giyin, rotadan çıkma, çok açılma falan gibi. Yaklaşık bilmiyorum herhalde 1 kilometrelik falan bir yol. Ve böyle bir jungle'a giriyorum. Haydi. Oh bir de serinledi ki çünkü çok sıcak yani acayip sıcak var. Burada hiç hissetmiyorsun ama ay çiçekler. Yani yerler kayar mı diye biraz çekiniyorum ama hiç kaymadı henüz. Çok güzel kelebekler var. Bir gösterebilsem size ama namussuzlar çok hareket ediyor. Ah sinekler fena. Ya mavi kanatları. Halat sarkıtmışlar sandım, değil. Kendi dalı. Böyle de devam ediyor dal. Sinek ilacımı sürdüm. Yani buralarda yani hiçbir yerde illa orman olması gerekmiyor. Spreysiz gezemiyorsun. Fena. Yani her yerim kabarmış durumda. Vücudumu bir görseniz ağlarsınız. Şu sıklığına bakın ağaçların. Allah'ım olağanüstü. Ay çok özlemişim. Oh be. Ve böyle patika seviyorum işte. Taş zeminde yürümüyorsun. Doğal. Yani tamamen ormanla bütünleşik hissediyorsun o zaman. Ay çok huzurlu. Mantarlar. Genel olarak gölge hep. Yürüdüğüm yer. Bir burası böyle açıktı. Ay enfes. Hat Bang Niang manzara noktasıymış burası. Oradaki kumsalı görüyorsunuz. Böyle boylu boyunca her yer kumsal ta oraya kadar. Motorla dönüşte uğrayacağız hepsine, merak etmeyin. Buraya minik bir köprü yapmışlar. Bu sefer gördüğünüz gibi spor ayakkabılarım var. Nasıl da tedarikliyim. Çünkü terliklerim kopacak. Altı parçalandı. Her an üstü de parçalanabilir. O yüzden hem de rahat oldu ya. Giyme sebebim trekkingten değil de motora bindiğim için. Ve yaklaşık yarım saat 40 dakikalık bir yol olduğu için ve ana yoldan gittiğim için korunma amaçlı. Malum buralarda kıyafet vermiyorlar. Sadece kask veriyorlar. O yüzden hızlı gitmeden ve çok temkinli gitmek gerekiyor. Ama hala risk tabii. Ama en azından ayağıma ayakkabı, kafama kask takıyorum. Allah'a emanet. Bu bambuların dokusu muhteşem. O kadar yumuşak ki. Işıktan şöyle büyütsem çok anlaşılmıyor ama çok güzeller. Burada bütün hepsi böyle kırılmış, dökülmüş. Rüzgardan, yağmurdan herhalde yani bilinçli yapılmış gibi durmuyor. Dev bir ağaca geldim. Neymiş? Buttress Roots. Ay efsanesin be. Diyor ki bu tip ağaçlar rainforest yani yağmur ormanları toprağında diyor zordur yemek bulmak diyor. Ama bu böyle köklerini geniş bir alana yayarak diyor yapıyor, besleniyor diyor ama nasıl oluyorsunuz çok anlayamadım. Yani bir şekilde hayata tutunabiliyormuş ve böyle dev gibi de uzuyormuş kendisi. Bu tarafına bakın şimdi beni resmen kucaklıyor. Ay aşk bunlar aşk.
burada kamerayı tutarken geçebilecek miyim? Geçtim be. Diken gibi değil, yok çok sert değil ama çok yumuşak da değil. Yine bambuya benziyor gövdesi ama üstünde böyle işte dikenimsi şeyleri var. Bak, bu sivriymiş. Ama demin yürüyordu, şimdi durdu. Azıcık hareket et bakayım. Evet. Hah. Aferin kızıma. Yürü, çalış. Taşı onu. Bak tırmandığı yere bak ya. Vallahi. Hep bir mücadele. Bakın burada ne buldum. Odakla. Önümden kaçtı o zaman. Hop. Plaja vardım. Şuraya indim miydi? Oradayız. Şimdi burada denize girmek nasıl olacak biliyor musunuz? Böyle cos diye üstümden dumanlar çıkacak. Yüzmek şahaneydi. Şimdi de bir meyve suyu. Böyle tatlış bir kafe var burada. Ve meyve suyu fiyatları 80 baht, 80 lira. Geldi. Thank you, kapinka. Adamlar yapıyor bu işi ya. Çok başarılı. Çiçeğimi asla ziyan etmem. Hemen bakın. Takılmıştır. Şimdi artık parktan ayrılma vakti geldi. Aynı yolu yürüyerek geri döneceğim. Ve şelale ve diğer beachlere doğru scooter'ımla yol alacağım. Siz de benimle birlikte geleceksiniz. Bittim. Bittim. Burada bir daha duş. Bitti yol, bitti, ben de bitti. Çok iyiydi. Yarım saat falan yürüyüş. Yarım saat git, yarım saat dön. Girmem gereken yolu kaçırdım ama plajın sonuna bir yol buldum, oradan girdim. Göstereceğim plajlardan biri burası. Bu tarafa doğru zaten devam ediyor komple. Az önce orada National Park'taydım işte. Böyle boylu boyunca kumsal var. Oradan manzara noktasından bu tarafa bakmıştık. Ve bu tarafa doğru da yine kumsal devam ediyor. Alabildiğine, istediğin yerden gir. Su oldukça sıcak bu arada. Bayağı sıcak. Ama temiz, pırıl pırıl. Şelaleye doğru yürüyeceğiz. Burası ilk durak. Ama en tepeye önce gidip ondan sonra aşağı doğru devam. Çok sıcak ve çok nem var. 4-5 tane şelale varmış bölgede. Yaklaşık 1 kilometrelik bir yürüyüş yazıyordu aşağıda. Ve hep yukarı doğru yokuş. Sanki saunadayım. Bak. Yani ıpıslak. Öyle bildiğin sauna. O kadar zorladı ki. Sürekli yokuş yukarı. Dediğim gibi şimdi bir düzleşti de video çekebiliyorum. Çok nem var. Yani aşırı nem var. Öbür taraf deniz kenarıydı diye rahattı. Burası. Burada diyor ki keep on the way. Yani Türkçe meali. Yoldan çıkıp adamın asabını bozma. Bir de diyor beware slippery surface. Diyor böyle
fukara sümüğü gibi yere yapışırsın maazallah. Dikkatli yürü, kaygan diyor. Böyle bir şeyler diyor galiba. Benim beynim mahvoldu ya. Şu an burası serinledi. Burada durabilirim bir süre. Ve ilk şelale. Ve ikinci şelale. Sonuncuyu dev gibi beklerken hayal kırıklığı. Küçücük bir şelale çıktı. Ama çok keyifli bir yoldu. Aman da iyi ki de yürüdüm. Biraz oturup dinlenip sonra aşağı doğru devam. Sanırım aşağıda ilk gördüğüm yerde gireceğim suya. Ay değilmiş yahu. Daha yukarı çıkacakmışım. Küçük de olsa sevinmiştim bitti diye ama yukarıda daha büyüğünü göreceğiz mi bakalım. Ve birkaç adım sonra dördüncüye de ulaştım. Evet, daha büyükmüş. Daha büyük olunca ne oluyor? Başımız göğe eriyor. Ama burada yüzecek bir alan yok. Şöyle kanal yapmış, buradan böyle aşağı doğru devam. Kızçeler oturmuş orada keyifte. Başka da kimsecikler yok. Yürüyüşümüzün sonuna geldik. Aşağıda suda görüşürüz. Ve yağmur başladı. Hiç suya girmeme gerek kalmayacak galiba. Orada da zaten iyi dinlendim. Ama şu an tekrar nem kendisini hissettiriyor. Bakalım. Belki girerim, belki girmem. Ama güzel yağıyor. Kameraya yansıyor mu acaba? Pıt 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 bakın. Oh! Güzel bir plaja varmış bulunmaktayız. Ama çok enfes şu anda. Ay şansa bak. Kapalı diyor 2 gün. 2 gün sonra açılacakmış. White Sand Beach bu arada burası. Giriş yapamıyorum. Ama plajın başka taraflarından girilir tabi. Devam edeyim motorla o zaman. Böyle tatlış bir yere çıktı burası. Burada bir restoran var. Sağ tarafta da şahane bir beach var. Ama sanırım tekrar yağmur yağacak. Güneş falan gitti yani komple. Lan düşüyordum. Ama bulutların rengi efsane olacak sanki, ne dersiniz? Bu tarafa doğru yürüyelim. Çünkü güneş oradan battı. Motorla biraz fazla gitmişim. Heyecan. Ya işte böyle de şahane bir yer bulurum. Arkada çok tatlı bir bar var. Güneş olağanüstü. Bakın burada kim var? Koca bir... Ah, bana doğru mu geliyorsun? Gel. Gel bebişim. Çık karaya da boyuna posunu görelim. Ve bir de şurada ne var? Yengeç. Dev anası. Diğeri nereye gitti? Şurada kafası artık göremiyoruz. Ve güneşe dönebiliriz. Çılgın bir yağmur geliyor. O tarafa zaten yağıyor. Acayip bir rüzgar da çıktı. Kaçmak lazım artık. Sanırım burada bir tsunami olmuştu. Okumam lazım bilgi vermek için size. İnsan onu da düşününce. Sağ olsunlar, oturabilirsiniz burada dediler. O fena yağıyor. Ah! Belgesel gibi çekim yaptım size ya. Hayvanlar alemi mübarek.
Kiminiz böyle izlemiştir kesin. Yılan görmeye tahammülü olmayan arkadaşlar var biliyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Nasıl gidiyor videolar? Yani beğeniyor musunuz? Bu hareketi yapıyor musunuz? Abone oluyor musunuz? Yani olursanız abone ne güzel olur. Destek olursanız bana. Hosteldeyim. Bugün ayrılıyorum. Suratani'ye geçiyorum. Neresidir nedir göreceğiz zaten. Ama bir sonraki videoda çok güzel bir adaya gidiyoruz yine. Bir sonraki videoda görüşelim. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok iyi bakın.